Dünya tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştiren Alibaba'nın değeri 227 milyar dolara çıktı. New York borsasında işlem görmeye başlayan Alibaba, Çin'de direkt ve indirekt olmak üzere toplam 14 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor. 2001 yılında Amerikalı yatırım sermayelerinden 5 milyar dolar istediğinde reddedilen Jack Ma, bugün Çin'in en zengin adamı, dünyanın ise 18. en zengin adamı unvanını kazanmış, dünyanın en zenginleri listesini açıklayan Forbes dergisine kapak olmayı başaran ilk Çinli iş adamıdır. Zorluklarla dolu ve ilham verici hayatını duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. İşte Jack Ma'nın ilginç hayat hikayesi. Jack Ma, 1964 yılında Çin'in güneydoğusundaki Hangzhou'da Yunma adıyla doğdu. Kendisinden büyük bir erkek, bir de küçük kız kardeşi vardı. 12 yaşında İngilizceye ilgi duydu ve Hangzhou'daki otellere gelen turistlere rehberlik olarak şehri gezdirmeye başladı. 8 yıl boyunca bu işi ücretsiz bir şekilde yapan Jack Ma, Avusturyalı bir aile ile mektup arkadaşı oldu ve ailenin daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret etti. Bu faaliyetleri Jack Ma'nın dış dünyaya daha duyarlı olmasını sağladı. Jack Ma ilkokul sınavlarında 2 defa, ortaokul sınavında ise 3 defa başarısız oluyor. Üniversite sınavlarında ise 3. denemeden 12 yaşından beri ilgi duyduğu İngilizce öğretmenliği bölümüne girmeyi başarıyor. Jack Ma'nın okuldaki şanssızlıkları iş hayatında da peşini bırakmıyor. Üniversite yıllarında çalışmak isteyen Jack Ma, başvurduğu 30 iş başvurusundan red cevabı alıyor. Reddedildi ancak başarısız olmadı. Polis olmak için başvuruyor. 5 kişinin başvurduğu pozisyona 4 kişi alınıyor fakat reddedilen o oluyor. KFC Çin'e ilk geldiğinde iş için 25 kişi başvuruyor. Bunlardan biri de Jack Ma. 24 kişi işe alınıyor. Jack Ma yine reddediliyor. En ilginci ise hayatı boyunca 10 kez Harvard Üniversitesi'ne başvuruyor. 10 defasında da red cevabı alıyor. Jack Ma Alibaba.com'u kurduktan sonra da birçok Çinli banka, yatırımcı ona finansman yardımı yapmayı kabul etmiyor. Tüm yaşadığı reddedilmelere rağmen yılmayan Jack Ma bunu normal karşılıyor. Katıldığı Davos zirvesinde verdiği bir röportajda "Buna alışmamız lazım. O kadar iyi değiliz. Bugün bile reddediliyoruz" diyerek bir ilham kaynağı olduğunu kanıtlıyor. Turizm Jack Ma'nın hayatını değiştirdi. 1972 yılında dönemin Amerika Başkanı olan Richard Nixon Hangzhou'ya uğruyor. Onun Hangzhou'ya gelmesiyle birlikte şehre bir turist akını geliyor. O sırada çocuk yaşta İngilizceye hayran olan Jack Ma'nın şehrinde İngilizceyi öğrenebilecek hiçbir yer yok. O zamanlar şehirde yabancı turistleri ağırlamaya müsait tek bir otel var. Hangzhou Oteli vardı. Bugünkü adıyla Hangzhou Shangri-La Hotel diye geçmektedir. 9 yıl boyunca sabahları bu otele gidip turistlere ücretsiz rehberlik yapıyor. Karşılığında onlar Jack Ma'ya İngilizce öğretiyor. Aynı röportajda Jack Ma, "Bu turistler hayatımı değiştirdiler. Çünkü 9 yıl boyunca bana anlattıkları her şey okulda ve ailemin öğrettiklerinden çok farklıydı. Artık bir alışkanlığım var. Her ne okur ya da duyarsam artık aklımı kullanıyorum. 2 dakika üzerine düşünüyorum" diyor. Hatta bir sözünde "Eğer pes etmezsen hala şansın var demektir. Ve eğer küçüksen gücünden ziyade beynine güvenmelisin ve konsantre olmalısın" diyen Jack Ma'nın hayatında, hepimizin hayatında olduğu gibi farkında olup olmadığımız dönüm noktaları vardır. İşte Jack Ma'nın hayatındaki dönüm noktası ise Amerika'ya seyahati oldu. 1995 yılında ilk defa Amerika'ya geliyor. Burada Seattle'da ilk defa internetle tanışıyor. Arkadaşı "Bak bu internet" dediğinde ilk başta neden bahsettiğini anlamıyor. Bunun üzerine arkadaşı "Gel burada ne istersen ara" diyor. Jack bira diye arıyor. Karşısına birçok ülkeden bira çıkıyor fakat Çin'den çıkmıyor. Sonra Çin diye aratıyor, yine hiçbir şey çıkmıyor. O zaman arkadaşlarına "Neden biz Çin üzerine bir şeyler yapmıyoruz?" diyor. İlk başta İngilizce tercüme üzerine bir web sitesi açıyor. Gelen pozitif tepkiler üzerine bu işte ilerlemesi gerektiğini anlıyor. Daha sonra dünya internet alışverişi pazarında büyük rol oynayacak
alibaba.com sitesini kuruyor. Ali Baba ismi Amerika seyahatinde şekilleniyor. İnternet global, o zaman biz de herkesin bileceği global bir isim bulmamız gerektiğini söylüyor. Bu sırada Jack Ma'nın aklına Ali Baba ismi geliyor. San Francisco'da öğle yemeği yediği restorandaki garson kıza Ali Baba'yı bilip bilmediğini soruyor. Kız da tabii ki açıl susam açıl diyor. Yolda gördüğü 20 kişiye kadar soruyor ve hepsi 40 haramilerden ve Ali Baba'dan haberdar. O zaman doğru ismi bulduğuna karar veriyor. Üstelik A ile başlıyordu. Kim ne ararsa arasın ilk başta biz çıkacaktık diyor. Şirketi ilk 3 yılda hiç para kazanmıyor. Bir gün bir restoranda yediği yemeğin ücretini ödeyeceği sırada garson hesabın ödendiğini ve bir not bırakıldığını söylüyor. Notta şu şekilde yazıyor: ben sizin platformunuzun kullanıcısıyım. Sizin sayenizde çok para kazanıyorum. Sizin de hiç para kazanmadığınızı biliyorum. Bu yüzden yemeğiniz benden yazıyor. Jack Ma yeni bir vizyon kazanmak için Davos'a geliyor. Davos zirvesinde bir liderlik oturumuna katılıyor. Bu paneli dinledikten sonra telefonla ofisindeki arkadaşlarını arayıp acilen aksiyon almalarını istiyor. İşte bu konuşma sonrası Alipay sisteminin temeli atılıyor. Bu ödeme sistemi hayata geçtiğinde herkes çok aptalca bir ödeme sistemi olduğunu söylüyor. Bu sistem yürümez, bir yıla kadar batar diye dalga geçiyorlar resmen. Ama bugüne baktığımızda bu sistemin 800 milyondan fazla üyesi bulunmaktadır. Defalarca farklı sektörlerden reddedilmesine rağmen yılmayan Jack Ma'nın hayat hikayesini kendinize ilham olarak alıp hayatınızdaki zorluklara karşı yenilmeyip dimdik ayakta durarak kim bilir ileride bir gün belki de buradan sizin hayat hikayenizi paylaşıyor olacağız. Son olarak Jack Ma sana bir mesaj bıraktı. Başaracağız, çok genciz, asla ve asla pes etmeyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türden içeriklerin devam etmesi için videoya like atıp kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.